Selam arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Ben de sizler gelene kadar hemen ayarlar yapayım. Hemen ayarları yapıyorum. Evet, ayarlarımızı yaptık. Şöyle yayınımı da açayım ben de kendim de takip edebilmek için. Arif hoş geldin, Sinan hoş geldin. Hatta şuraya da şöyle şey yapayım. Destek olmak isteyenler için etiket, chat vesaire hedef koyayım. Destek olmak isteyenler varsa aranızda destek olabilirsiniz. Teşekkürler Sinan. Arkadaşlar KVK'da bugün 11 ile kapışacağız. Hemen geliyorum. Çok kısa su alacağım. Bu sırada arkadaşlar burada kapışıyor ama geliyorum. Evet geldim. Hay. Şimdi 11'e baktığımda çoğunluğu kalkan basmış. O yüzden gidip saldırabilecek pek bir kale yok. Bunlar da zaten hani ışınlanmadım. Çok çıkmıyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten dışarıda bizimkiler. Ben baktığımdan beri işin gerçeği çıkmıyorlar. Görkemli'de durum bu. Bu KVK'yı kazanan ikinci olacak. Birinci 17. krallık şu an. Onlar kimle savaşıyor bilmiyorum. Ama bu savaşın kazananı ikinciliğe oturacak. O kesin. Ya 11 17'de kaybederse birinciliğe de çıkabiliriz tabii ki. Hani kaybederler mi, kaybetmezler mi? Onu bilemiyorum. Ses dur düzelteyim. Bence bende de var. Bana da parazit yapıyor.
Şimdi nasıl? Şu an düzelmiş olması lazım. Kulaklıktan kaynaklı oluyordu. Şu an nasıl geliyor? Ama mutlamam gitti. Mute tuşum çalışmıyor. Neyse. Yeni bir kulaklık almak şart oldu. Evet arkadaşlar, yeni kulaklık için desteklerinizi esirgemeyin. Kulaklık almam lazım demek ki. Biliyorsunuz bugün de bir etkinlik geldi. Şöyle göstereyim. Festival, basit bir etkinlik. Burada Rüya Yastığı diye bir alım alanı var. Hani sarı mücevher sandığı olarak baktığımızda ve 12 milyon kaynak olarak baktığımızda fiyat performans olarak iyi aslında. İhtiyacı olan alabilir. Bu pop-up mağazada da bunları aldıkça işte paketi aldıkça bunlardan kazanıyorsunuz. Kazandıkça da win-win politikası yapmışlar. Çok güzel paketler var mı? Bence birinci seneye saklayın kendinize. Hani oyunun ya Sinan herkeste biraz durgunluk var, evet. Bende de aynı şekilde biraz durgunluk var. Birinci seneye saklayın. Birinci senede bence bir şeyler güzel şeyler olacaktır. Mesela bunu aldığınızda bir tane daha alabiliyorsunuz bundan. Şöyle göstereyim. Mesela bundan bir kere alabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Yani mücevher sandıkları var. Kaynak çok fazla veriyor. Baktığınızda fiyat performans açısından hız veriyor. Bunlar da güzel aslında. Ama dediğim gibi hani aldığınız paketler sonrası da buradan bu hediyeleri kazanıyorsunuz aldığınız pakete göre. Burada şu var. Buradan sadece bir tanesini seçiyorsunuz burada yazdığı gibi. Hani bilmeyen varsa söyleyeyim. Hepsini değil. Ya bir tanecik beceri parşömeni ya bir tane mücevher sandığı ya da bir tane magma kristali alıyorsunuz. Yani hani buradaki ödüller böyle pek sizi cezbetmesin, böyle gözünüze güzel gelebilir hepsini görünce falan da bir tanesini seçiyorsunuz yazdığı gibi. Örnek veriyorum buradan 10 saat. İşte buradan çekiç ya da işte atıyorum 30 saat ya da mücevher sandığı ya da şimşek kristali size kalmış gibi gibi. Bu şekilde seçimler yapmanız gerekiyor. Cerberus 51 milyon erdemi var. Oyunda evet yani bu aralar durgunluk var. Özellikle son yayınımı izlediniz mi bilmiyorum ama binek sistemine ben de biraz tepki gösterdim. Binek sistemi biraz yani erken gelmiş. Sistem ne kadar güzel olsa da maalesef erken bunun için. Krakenler hani sıkılıyordur belki onları düşünüyorlardır ama Krakenlerden daha çok da bu oyunu oynayan taban bir kitle var. Kraken adam zaten oyunu sıkılıp bırakabilir de yatırımı da kesebilir. Hevesi geçebilir. Uzun soluklu oynayanları biraz oyundan soğuttukları bir gerçek. Bu konuda size katılıyorum. %100 haklısınız. Yani ben de onlardan biriyim. Ben de yatırım yapmıyorum zaten pek fazla. Maalesef biraz durgun bir dönemdi ki hatta oyunda bence o yüzden böyle bir hemen bir test amaçlı bir festival etkinliği getir yani. Yoksa böyle bir şey yoktu. Bir anda. Tarih de anlamsız. Şey de saçma. Çat kapı getirdiler. Belki de hani bir ölçümleme yapmak için. Katılım düşük olunca, bekledikleri ilgiyi alamayınca onlar da bazı şeyleri fark edeceklerdir. Yatırımlar ciddi anlamda düşmüş durumda oyuna karşı.
Bizi üzüyor bu oyun son zamanlarda. Yani o konuda size sonuna kadar katılıyorum çünkü ben de sizden biriyim. Aynı şekilde beni de üzüyor. Binek için bayağı erken olduğunu düşünüyorum. Hadi şuraya gideyim de biraz savaşayım ben de. Nasıl sildin ya Arif? O Coşkun'um hoş geldin, sağ olasın. Silmek nedir? Evet, free oynayanları ve orta düzey yatırımcıyı pek düşünmüyorlar. Zaten dediğin gibi Sinan, bu iki kesimi düşünse çok başka yerlere gider. Hep kazanayım, hep para yatıran. Para yatıranlar, yani o para yatıranlar da bir yerden sonra sıkılacak. Adamlar ömür boyu oynamayacak. Yeni oyunlara merak salacaklar, heves edecekler. Oyundan bayağı kopan oldu bu sebepten. Nasıl buff basmış? 157k asker var. Biz de basalım. Yeşil basacağım. KVK'ya saklıyorum sarıları. Maalesef çok düşünceli bir oyun değil. Yani bize karşı değil. Orta ölçekli yatırımcıyı maalesef düşünmüyor. Kafa kafaya çıkmışız burada. Burada yani zaten şu an çok bir ölü yok işin gerçeği. Rakiptekiler ne? İşte şöyle, şöyle, şöyle. Bu bilinmiyor. Bu savaşı almamız lazım arkadaşlar görkemli için. Çünkü direkt ikincilik, hatta 17 kimle kapışıyor? Gerçi yani 34 veya 34 değilse işi kolay. Aradaki farkı görüyorsunuz diğer krallıklarla. Puan farkını. Burada o yüzden ne olacak bilmiyorum. 130'la yarışıyorlarsa iyi ama bilemiyorum işte. 130'la mı kapıştılar yoksa 130'da 34. krallık mı kapıştı? Bu artmış, bu düşmüş. Biz üçüncüydük. KVK aldıkları halde ancak çıktılar. 17 kimle kapışacak bilmiyorum. Orada hesap. Bakmadım. Ama bizim galibiyet sağlayan ikinciliğe %100 oturuyor. Hani birincilik olmasa da. Bir yandan şu iyileştirmeyi aktif edelim. Unutmayayım. Savaşa başlarken 1,4 milyon askerim var diyebiliriz. Savaş sonu bakalım ne olacak.
Vallahi Sinan, dediğin gibi evet, Krakenler kafa atacak kale bulamayabilir bu gidişle. Benim çevremde de oyundan biraz uzaklaşanlar oldu. Biraz soğutuyorlar. Yani ben bu videoyu, hatta bu yayını oyunun sitesine de yükleyeceğim. Oyunun da yayıncısıyım aynı zamanda, biliyorsunuz. Canlı yayını bazen URL'sini kabul etmiyor ama ederse onları da atacağım. Arif, seninki çok kötü olmuş yani. Hani bayağı kopmuşsun. Bence kopma. Göç geldiğinde, herhalde göç yıl sonuna doğru gelir. Göçteyken aktif bir krallığa geçersin, Türklerin çok olduğu. Yani tamam, hep olumsuz yanlardan bahsettik şu an ama şu da bir gerçek. Bu oyunu sürekli oynayacak. Bunlar var. Oyundan uzaklaşmayacak, devam edecek. Dörtlü KVK ödüllerini gösterdim Sinan ben. Şeydeki çöl ödüllerini. Bir önceki yayınımda bakabilirsin. Test server'a girdiğim için orada paylaştım. Oradaki ödüller çok komik yani. Hani saçma ve çöp ödüller ya. Gerçekten. Binek sistemi için bile çok dandik ödüller yapmışlar. Binek için bile ödül ver. sana. Ben çok yetersiz buldum. Hatta o son video Canlı yayını izle mutlaka. Bayağı salladım yani oyuna. Çünkü hak ediyor. Sonuna kadar hak ediyor. Of, Arda Reis de buraya gelmiş. Bak bak, kapışıyor, nasıl kapışıyor. Kaleye geri soktuğu için tam saldıramıyor. O yüzden göndermiyorum. Çünkü kaleye kaçırıyor, geri dönüyor. Onun çıkmasını beklemek lazım. Ama Tayvan lansmanı zaten çıktığında bir sürü kod verdiler ya. Tayvan lansmanı olduğunu biliyorduk. Hani böyle 9-10 tane kod geziyordu. Zaten Tayvancaydı o kodlar. Hep Tayvan'a özgü kodlardı. Tabii hani harf olarak bizim harflere benzeterekten bizler de aldık ama Tayvan lansmanına özeldi. Tayvan sunucusu açıldığı için. Doğal olarak Tayvanlıların katılması çok normal. O server'a girilmezdi. Buradan Süper oyuncularına da sesleniyorum. WhatsApp'tan zaten ben zaman zaman duyuru çıkıyorum. Sağ olsun arkadaşlar da kırmıyor. Herkesten ricam, Süper oyuncuları Catherine'e yazın abi. İster buradan ister WhatsApp'tan. Yani bu oyun ödüllerinin yetersizliğini dile getirin. Bakın, burası 1300'de tıkandı kaldı zaten. Buranın mağazası güzel. Eyvallah. Ama etkinliklerin hiçbir hediyesi güzel değil. Sadece burayla olacak iş de değil. Ve KVK'yı da sanki böyle bilerek yapıyorlar. Adamlar pazar gününe koyuyor. Ben kastığım erdemi harcayamıyorum. Çünkü neden? Pazartesi haftanın başında benim erdemimi 300K'ya indiriyor. Yani bunlar olacak şeyler değil. Ordu taliminde verdiği puanlar çok leş. Ben bu mağazadan dolu dolu alışveriş yapamıyorum. Parşömen alıyorum, bitiyor zaten. Maksimumdayım yani. Bunlara bir çare bulmaları şart. Bu şekilde olmaz. Arena keza aynı şekilde. Yani yetersiz. Ödülleri biraz arttırmaları lazım. İttifak hazinesinde zaten hızdan başka, kaynaktan başka bir şey yok işine yarayan. Kötü. Parıldayan mağazayı getirdiler. Okey, güzel. Ama yetersiz yani. Orta düzey yatırımcının da iştahını kesmiyor bunlar.
Bak mesela göndereceğim, adam hemen kaleye geri çekiyor. Bak göndereyim. Lubusuyla vurdu ama Lubus'un canı az olduğu için öldü. Etkinlik ödülleri gerçekten çok yetersiz. Buradan oyunu söyleneyim arada. Bu kaydı atacağım çünkü. Yani yapılan etkinlikler, şu an takvime baktığımızda doğru düzgün ödül veren hiçbir şey yok. Altın Seferi biraz düzelttiler, eyvallah. Heyecanlı mücadele. Yani çarşamba günü gelecek. İttifak yolculuğu. Boş abi, ödül çok az. Hafta sonu hediyesi zaten hani içerik boş. 3 saat, 3 saat, 3 saat veriyor. Bilmiyorum ya, gerçekten Şafak mesela. Yani şu ödüllere bakar mısın? Gerçekten çok boş. Çok komik ödüller. Sana yeşil sandık, mavi sandık, en iyi ihtimal mor sandık veriyor. Biz elmasız mesela, bunlardan veriyor. Yani boş ya gerçekten. Söylenecek çok söz var. Musa hoş geldin. Hangi krallıktasın? Kaan'ın kaleye mi vurdu yanlışlıkla? Bir şey gördüm, Arthur var. Burada kimin bu Arthur? Yabancı isimli şunun. 164 milyon. Rakip böyle gördüğünüz gibi. Mesela gelen kaleler şu an bizim tarafa. Bir yandan yorumları okuyorum. Binekler bir önceki videoda gösterdim. Videodan sonra da şeyi denedim. Toplamda 3500 düdük falan harcadım. Mitolojik çıkmadı arkadaşlar. İhtimali çok düşük, %1. Ha, şanslı olur. Ekstra şansı yaver gider. Hastayım bu arada. Hala hastayım. Kusura bakmayın. Yavaş konuşuyorum ve ara ara dinleniyorum. Daha dün serum yedim gece. Ama bugüne söz verdiğim için yine de yayını açtım. Yoksa Arif beni topa tutardı.
Binek yani şöyle mavi atlarda güzel yetenekler de var ama mor yaparız gibime geliyor. Morda da şans yani bayağı tamamen kumar. Çünkü bir netlik yok. İşte mizacına bakıyorsun neyle neyi çiftleştireyim. Şu çıkar mı çıkmaz mı alakası yok yani. İşte savaşçıyla tetikteyi çiftleştirsen korumacı da çıkabilir. Savaşçıyla tetikteyi yine çiftleştir. Bu sefer korkusuz çıkabilir. Yani değişebilir. Net bir skalası yok. Net bir kodu yok. O yüzden şey yani binek sistemi biraz kişilerin şansına kalmış ya da oyunun o anki algoritmasına kalmış diyebiliriz. Teşekkürler bu arada arkadaşlar. Allah kimsenin başına vermesin. 10 gündür hastayım yani öyle bir hastalık. Salgın varmış. Ateş, ishal, kusma. Ondan sonra işte öksürüğe çeviriyor, burun akıntısına çeviriyor, bilmem neye çeviriyor falan sıkıntı. 173. Bizde de yüzlerde vardı ama bizle aynı şeyde değilsiniz, değil mi? Değil. E, haklısın Arif. O kadar telefonda vakit geçirilmez. Derslerine ağırlık vermen lazım. 9 saat çok zaman. Bir de evet, tatil dönemi bitti. Okul olanlar için. Okullar açılıyor. Bazı genç oyuncuların oyunu bırakmasının sebebi de o. Biraz ondan da nüfus düşecek. Acar hoş geldin. Aleykümselam. Sağ olasın. 88'de misin sen Acar? Eyvallah bu arada evet. 75'im aslında da yaralılarımız, ölülerim var şu an. Şeyde, şurada savaşta kaybettim biraz. Ha filde kaybı gösteriyordu. Bakayım bunda gösteriyor mu? Şu kadar askeri kaybettin diye daha şimdiden erkenden gösteriyordu. Kim ne puan yapmış bu arada? Leroy ne yapmış burada ya? 1 milyon ne 1 milyon? 1 milyar 183 milyon puan yapmış. Bu da 1 milyar puan yapmış. 880. Vallahi fena puan yapmışlar. Kimi kestiler bunlar bu kadar onu da anlamadım. Çıkmıyorlar da dışarıya ama bayağı puan kasmışlar bu aşamada. Bu arada şeyin aşamasını göstereyim size. 33'e 30 mu ne bitirdik? Yani biz önde tamamladık. Saldıran tarafız. Şu anda da genel puan 42.4'e 40 milyar. 2 milyar fark var. Aşamada da 9.4 milyar diyebiliriz. Onlar şu anki savaş aşamasında önde ama zaten şuraya bakınca önde olsunlar bir zahmet. Bu adam mesela 1 milyar puan yapmış. Kimi kesti de yaptı? Şaka gibi kalesinden çıkmıyor ki bu. Yanlış mı görüyorum? LBJ, LBJ Mo. 1 milyar puan. Aynen bu. Çıkmıyor kaleden.
Nereden yapmış 1 milyar puanı? Aa, Rachel. Vallahi ya sonunda 40'la eşleşmedik. 40 40 40 yeter artık. Her yerde 40'la eşleştik. Bir dur demek lazımdı. 88'de iç savaş olması çoktan 90 hatta 100M olmuştum. Çünkü savaş olduğu için askere çok fazla yatırım yaptım. Hatta 750 gün falan asker basmışlığım var hızlandırma olaraktan. Sadece tek şeyde. 750 günü araştırmaya versem, şu anki araştırmama baktığımda üniversitem fulldü. Ne kaldı burada? Şu an buff falan yok arkadaşlar. Bir de buff olduğunda daha da düşer. 42 gün bu fulleniyor ki daha da düşecek. 42 olmayacak ittifak yardımıyla. 36-37 günde. Bunu da toplasan 27 tane şey var. Bir 400 günde falan, o da maksimum ki o kadar da sürmez ya, ne 400 günü. 250 gün falan bu sürse, buradan da 35 285 güne şu ikisi fullenir de. Eğitim hızını geçiyorum. Okçuların savunma ve canını verseydik. Gerçekten evet, 750 güne ben okçuları da fullermişim. Üstüne orayı da fullerdim. Hatta daha da süre kalırmış yani. Paralı askere baktığımda bura full, bura full. Okçu yarım. Kılıç zaten açılmamış gibi bir şey bende. İkinciye baktığımda mızrakta gidiyorum. Atlılar, süvari bu şekilde birer. Şu ikisi boş. Süvaride de ikileri geçerken şunu 3'e atıyorum. 3 uzun sürüyor. Yani düşünün, şu 40 gün üçüncüsü. Burada 10. seviyesi 42 gün. Adam kaleden çıkmıyor. 1 milyar puan kasmış ya. Bu da 300 küsür milyon puan kasmış. Kaleden çıkmıyorlar. Oo, 9'da 40. O da sağlam olur. Bak, o da izlenir. Gerçekten izlenecek bir savaşmış o da. Ama alırsınız siz ya. Büyük ihtimal bizimki erken biter. Bunlar çok kalkanlı. Yani çıkmıyorlar da. Şunu da geri çekeyim çünkü yakında artık ışınlanacağız. Son 5 dakika falan kalmıştır. Belki bitmiş bile olabilir. Evet, 4 dakika kalmış. Bizimki kısa sürebilir. Bizimki kısa sürerse gelir izlerim yani 9'la 40'ı. Şöyle yerleşmelerine baktığımızda adamlar farm yapıyor ya. Şeyleri koymuşlar, merdivenleri. 30 milyon güce 7 milyon ordu çok iyi. T6'da hem de daha. Paralı askerlerini açtığında, örnek veriyorum, o 7 milyonluk ordun kılıçsa kılıcı yüklen. Paralı askerler de çok güç veriyor. Çok güçlendiriyor.
Güzel gitmişsin. Tesisleri de göstereyim. Bir yandan sohbeti okuyorum. Buralar hep 5 zaten. Aşağıya kadar açık. Güç salonum da 5. Restoreler 3'te zaten. Savunma 2'de. 3'e basacağım. Bilgelikte 1'de. 2'ye basacağım. Yani araştırma enstitüsünü açmak hedef tabii ki. Bunu açmak. Ama onun için şunu ve şunu 5 yapmam lazım. Şu an bu aşamalardayım. Şöyle bir alan kaldı diyebiliriz. 495'te teknik puanımız var. Vay be. Stesse basmadı mı? Ya gerçi 9 çok kalabalık. Aşırı aktif onlarda. Ama kaybetmenize şaşırdım ya. Hazırlık aşamasını. Şaşırdım gerçekten. Nasıl? Kaybettiniz. Şeyleri merak ettim, puanları falan. Kim kaç puan kastı? Ne oldu? Ne bitti? Cidden şaşırdım. Çünkü baktığımda arkadaş listemde Engri de 400 milyonu geçmişti. 403 milyon falan da biraz düşmüş şu anda gücü. Ama şaşırtıcı. Hadi başarılar size de. Rachel. Ben de sizin kazanmanızı dilerim. İnşallah. Zaten sizinki uzar bence ya. Stesse falan keser çünkü Engri falan mutlaka içtimaları kesecektir. Gelir izlerim yani. O araştırma merkezi, evet, MOR dediğimiz MOR araştırma merkezi çok uzun sürüyor. Ama onu da bitirenler var. Kanuni'ni zaten göstermiştim hesabı. Hemen geliyorum ben de savaş öncesi. Çok kısa geliyorum.
Evet, geldim. Arif, şeyden kaynaklıdır. 9'da 40 varsa 26 ile 11 çok cezbetmemiş olabilir. Yani şu an ben de Rachel deyince direkt şey geldi aklıma. Şunu bir an önce bitireyim de gideyim 9'da 40'ı izleyeyim dedim yani. Doğruya doğru. Dürüst bir insanım ben. Hemen bizde daha açılmadı. Birinci ittifak değildik. V'ye açıldı. Bize de daha var açılışa. Bakayım onlar nereleri tutuyor. Bu tarafa gelmişler. Şimdi bunların birinci ekibi THC mi? Hangisi? Evet, THC birinci ekipleri. Bu arada rakip bu şekilde arkadaşlar. Baya baya 100 milyon üstünde oyuncuları var. İniyorsun iniyorsun 100 milyon üstünde. İki tane çok güçlü üçüncü de ittifakları var. Yani bizden daha güçlü görünüyor ittifakları kağıt üstünde. Sayıları da öyle. Gördüğünüz gibi beşinci ittifaklarında bile 161 kişi varmış. Görünen o. Şöyle bakıyorum. THC burada. B ekibi hemen geldi zaten. Bakın daha şimdiden aktif sayısını görüyorsunuz bizden. Onların da birinci ekip THC bu arada arkadaşlar. Şurada bir savaş izleyeceğiz şimdi. Kimler geliyor? Hemen bir WhatsApp grubumuza da bakayım. Bakayım Rachel. Başka krallıkta olduğum için mesajlar görünmüyor şu anda. Kendi krallığıma dönmem lazım mesajı görebilmek için. Mi? Yo öyle bir şey yoktu galiba. Yo gelmedi mesajın falan. Mesajın yok. WhatsApp'a bakarken ne salladım yalnız. Ya kendi krallığıma dönmem lazım mesajı görmek için. Öyle bir şey yok tabii. Ha, bu arada şu yayında paylaşayım. Arkadaşlar beğeni atarsanız sevinirim sevgili arkadaşlarım. Beğeniler kıymetli. Hype falan atarsanız daha da sevinirim. İzlerken en azından beğeni atmayı ihmal etmeyelim. Aa çıkmış dışarıya. Ben de buna saldırırdım ama. Niye ışınlana basıyorum ya? Mesajın gelmedi bu arada. Bak bak hemen bana şeyi gönderdi. Miyamoto gönderdi. Miyan'a biz de vururuz kardeşim. Counter'a counter. Bakalım 3'e 4,5.
Ondan daha çok gitmiş. Burada 2'ye 5.7 daha da fazla gitmiş. Burada kafa kafaya çıkmışız. Burada benden 1.4 fazla gitmiş ama genel anlamda tabii ki şu bile yeterli. WhatsApp grubuna da bakayım. İyileştirme aktif mi? Ona da bakalım. Sonra da gidip o savaşı izleyelim. Aktif, iyi. Şöyle hızlandıralım hemen. Ana savaşa hazırlık yapalım. %100K asker yani az değil. Gidelim şu savaşı da izleyelim. Hatta hemen şuradan. Hala mesajın yok bu arada. Şuradan kısa yoldan gideyim. Bu arada rakibin Krakenlerin hepsi mor teknolojiyi açmış arkadaşlar. Öyle bir bilgi de aldım. Yani bu sıralamadakilerin adamların hepsinin mor teknolojisi açık. O sıkıntı. Şurada göründüğü gibi değil güçler. Zaten hepsi de paylaşmamış. Mesela şu birincileri, ikincileri böyle ismi. Üçüncü bu. Ama gel gör ki burada ilk üçün adı yok. Aynı şekilde. Yani. Kapı savaşları başlamış durumda. Ben de şu ilacı içeyim. Eyvallah Arif. Coşkunum vallahi elimden geleni yaparım. Şu savaşı alalım da ya birinciyiz ya ikinciyiz bu savaşı alırsak. Büyük ihtimal ikinci olacağız çünkü 17'inde rakibini alacaktır. Şöyle mutu da buradan yapayım. Evet ilacımı da içtim. Acar, Acar yazdığın gelmedi Acar. Mızraklı'da Mansa 3, Kiros 4. Ya 4 zaten anlamsız. 4 değil 5 yapman lazım. Çünkü dördüncü yıldız bir özellik vermiyor. Yetenek olarak da şey yapmıyor. Önemli olan beşinci yıldızı atman ya da üçte bırakmandı. 4'e kadar getirdiysen beşte yani. Çünkü Musa'yı 4 yaparsan ikisinin 4 olmasının bir anlamı yok. Dördüncü yıldızlarda bir özellik yok. Şöyle hızlıca göstereyim sana. Bunun dördüncü yıldızına baktığında kademede ne veriyor? Alınan hasarını 2,5 azaltıyor. Bu fark etmez. Bunda da aynı özelliği veriyor. Yani bütün kahramanlarda bunu veriyor. Esas beşte yeteneklerine özgü şeyleri verdiği için senin ya 3 ya 5 yapman lazım. 4'ün çok bir anlamı yok. Kağıt üstünde güçlendiriyor ama yetenek olarak güçlendirmiyor. Ya kağıt üstünde ne oluyor? Kahramanın gücü artıyor, kudreti artıyor. O yüzden güçlü gibi görünüyor ama yeteneğini etkilemiyor maalesef. Evet, Kanuni de sahaya inmiş. Hemen şöyle. Hatta şöyle yapacağım. Bunu da şeylere gönderirim diye. Neyse böyle kalsın şimdilik. Kulelere gönderirim diye düşünüyorum.
Acar yok mesajın. Bak vallahi en son Sercan yardım istemiş sileyim. Kaplan'ın mesajı var. Ta 16'sında yani yok. Kaan kesmiş zaten şunları. Şimdi buraya gidiyor. Biz de buraya gidelim. Amaç ne burada arkadaşlar? Bu ekibe rahatsızlık vermek. Bu kapıyı yıkmalarını zorlaştırmak. Azrail kaçtı. Buradaydı. Bilerek oraya gittim. Bakalım Kanuni'ye de bakalım. Gidiyor. Fillerinin tepesine şeyleri almış. Kapıyı kafalıyor vallahi tek başına. Gitti bu kadar adamın içine daldı. Millet de izliyor öyle bakıyor bu. Ne yapıyor falan diye. Ne yapacağız diyor. Kapının önünü açtı, temizledi. Şuradan ben de şuna vurayım. Nikta'ya bay bay diyelim. Geri dönmeyi kapatmayı unuttum. Oto geri dönüyor o yüzden. Şuraya bak, farka bak. Amacımız dediğim gibi bu kapının yıkımını zorlaştırmak, burayı biraz daha tutmak. O Froyke de geliyor. Coşkun, ileride inşallah sen de göreceğiz şu temayı. Çatır çutur. Bak bak temanın güzelliğine bak. Aslanlarıyla gidiyor. Yanlış birine vurmayayım da. Kanuni hala burada mı? Vallahi burada. Şaka maka kapının önünü temizledik. Bakın Arthur'lu bunda onların birincisiydi zaten. Galiba ya da ikincisiydi sıralamada. İnşallah midem bulanmadan, kusmadan etmeden yayını güzel tamamlarım. Çok uzun süre bilgisayar başında oturamıyorum arkadaşlar. Sağlığım izin vermiyor işin gerçeği buna. Yani şu illetten de inşallah bir an önce kurtulurum. Doktorlar da diyor salgın var, salgın var. Yani hani geçecek, geçecek de abi yani 10 gün oldu ya. Geçeceğini ben de biliyorum da ne zaman geçecek? Yoruyor insanı. Şu an mesela midem kötü. Yani arada yayından arkadaşlar
Ani bir sessizlik olursa yanlış anlamayın, kusura bakmayın. Hola, hoş geldin. Video kalitesi zaten yüksek. Onu şeyden arttırabilirsin. İzlediğin ayarlardan. Sen 1080p'ye çıkartırsan 1080p yayınlanır. Bende 1080 şu an yayın kalitesi. Komp olaraktan gösterebileceğim bir komp şekli yok şu anda. Kalemi buraya taşıdığım için karşının dizilimlerini gösteremiyorum. Ancak kendi krallığımızınkini gösterebilirim. Şunu da hızlandırayım da 100K'dan vardı içeride çünkü. Bir 54K daha geldi. Şöyle bizimkini göstereyim ben sana hızlıca. Froike aldı başına gitti zaten. Komplarını paylaşanlardan Froike'yi göstereyim. 30.6 milyon Arthur var. Yüzükler 50, 50, 40. Yani çok güçlü. Adamın kılıç kompuna kafa atmak sıkıntı. Yine Froike'nin gördüğün gibi şu şekilde kompu. Yüzüklerde yıkım, yüce dağ. Bu ne? Geyik mi bu? Ne bu? Çıkartamadım. Küçük halini geyik gibi duruyor. Süvari'de de papatya, gece kurdu. Bu da sakin su komplar. Bu videolarımda çok gösteriyorum ben size kompları ama bu kompları sürekli soruyorsunuz. Mutlaka videoları izleyin arkadaşlar. Kraken videolarında zaten Krakenlerin bizzat komplarını, yüzüklerini, yeteneklerini, hangilerini açmış, test etmiş, hangilerini yapmamış. Bunları birebir söylüyorum, açıklıyorum. Haberiniz olsun. Yakında bir tane daha Kraken videosu çekmeyi düşünüyorum. Çekeceğim inşallah. Şahin, Porsuk, bu da şaşalı koymuş. Küçük hallerinden gördüğüm kadarıyla artık ezbere söylüyorum size. Bu şekilde yetenekleri de. Şimdi dönelim savaşa. Savaş başladı çünkü. Kanun yine gitmiş oraya. Biz de hemen yürüyüşümüzü yapalım. Oto geri dönüşte kapat. Atilla'yı da terfi ettirelim ya. Valiye maliye saklayamayacağım. Bastım 40 kafayı. Hamur abinin yeteneklerini bile vermemişim ya. Onu da şöyle öylesine yüzük veriyorum arkadaşlar. Bunları çok ciddiye almayın. Elimde boş duran yüzüklerden veriyorum işin gerçeği. Hangisi boşta? Şaşalı mı boşta? Ver şaşalıyı ya. Dursun bunda. Alakası yok ama maksat yüzük dursun yani bir tanesinde. Şu Hamur abinin de yeteneğini bir açayım çünkü bunu şeye gönderebilirim. Kulelere. Kuşatma komutanı arkadaşlar. Hamur abi, Joseph'in. Kuşatmada acayip işinize yarayacak komutanlar. Ben Kraken olsam yani mutlaka ve mutlaka bunları kuşatma için kullanırdım. Çünkü araştırmadan zaten çok fazla güç alıyorsunuz. Esas güç araştırmadan geliyor. Üstüne burada adamın daha şey yeteneği kuşatma diye çıkıyor. Ve saldırı yeteneklerinde de kuşatmaya özel yetenekler var Hammurabi'de.
Güçlü bir kuşatma komutanı. Çok konuşuyorum, midem bulanıyor sonra. Siz yazın, ben okuyayım arkadaşlar. Biraz siz de sohbet edin. Biri bana saldırıyor. Ekranım kırmızı oldu. Hemen bakacağım. İyi. Gitti. Kim saldırdı? Kendi kendine kafa atmış. Bir de gözetlemiş. Kanuni karambole girmiş Arthur'luyla. Orayı zaten alacak, o belli. Bir şey kalmadı yani burada. Burada da bir şey kalmadı. Şu var. Hemen sohbete geçelim. Ne sordum bakayım? Trip var. Lagerta yok. Miyamoto'yu da almadım. Ramses Kompumi'yi çıkartmama sebebim, gerek yok şu anda onları çıkartmama. Onun da gücü 10 milyon üstünde. 10,5 milyon Ramses'te. Daha iyi olabilir. Evet, buff'ları basacağım. Şu morlar bitsin. Sonra ana buff'larımı basacağım. Arthur çok güzel hola ya. Ama çok pahalı yani. Fiyat performansa değmez. Öf, ne karambole düştük be. Nasıl bir karambole düştük böyle. On kişi var Kiros'un kafasında. 11 kişi var şu an. 13 kişi var. 15 kişi var. 16 kişi var. İyi dayanıyor. Gerçekten iyi dayanıyor. Yani şöyle düşün. 16 tane kompun size aynı anda vurması. Öf. Karşıdan gidene bak. Lubu mesela o kadar dayanamadığı için daha az yemiş. Ama Kiros mahvetmiş. 31,6K yemiş yani karşıdan. O konlar alacak. Diplerine kadar gitti. Froike bu kapıyı tutuyor. Ya bu kapıyı zaten bayağı sağlam erittik biz. Burası zor. Başka neredeler? Şöyle bir baktığımızda bu kapıya yardım edeceğiz. Aktifliği görüyorsunuz. Burayı da temizlerler, kılıcı alırlar. Mızrak da bizimkilerde. Biz de süvariyi alacağız. Hatta Ramses'i süvariye göndereyim. Şu aktifliğe baktığımızda biz adamlara göre daha aktifiz krallık olarak. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Bir tane o kutsal kulesini alacaklar şu anlık görünen. Ya burada yardımlık çok bir şey kalmamış aslında. Biz çünkü bu kapıyı tuttuğumuz için
Froike kesiyor. Daha doğrusu bu adam Froike'ye kafa atıyor. Froike vurmuyor. Bazen Froike'yi anlamıyorum. Hani çok iyi komuta etmiyor. Dokunsa öldüreceği kişilerin yanından geçiyor, görmemezlikten geliyor ya da adam gerçekten göremiyor. Kendisi yaşlı bir abimiz. O yüzden de çok da bir şey diyemiyorum. Gözden kaçırıyor olabilir. Seviyor kendisini, seviyorum ama daha aktif, daha böyle canlı olmasını bekliyorum. Yani gücü çok fazla. Doğal olarak şu gücü beklenti de artıyor insanda. 323 milyon ne demek abi? Şeyde Hola eee, tüm yüzükler 50'nin siteseninki var. O da 40'ta. Onun 40'taki kişinin yüzükleri 50. Son 20 saniye. Ya bizimkiler zaten daha erken alacak kapıyı, o net yani. Şu can farkına bakın. 1,2 milyonda 700 bine düşmüş durumda. Kuzey kapısı eridi gitti yani. Güney kapısına onlardan alana kadar biz şehri bile alırız. Ama Froike tutamadı tam. Bizimkiler girmiş olabilir içeriye. Aynen öyle, tahmin ettiğim gibi. İki tane Kiros peşinde Lubu'nun. Çok ani bir hasar yedi. Başka bir şeyden yedi ama bu. Kiroslar bu kadar ani çıkamaz. Aldılar dediğim gibi bizimkiler. Onlar daha kapıyı yıkmadan alırlar demiştim.
İçeriye bakınca şöyle bir T7, burada bir T6 var. Burada T1 var ama yani sayılmaz bu. Ve karışmış. Burada T6 var komple. Burada da T6 var. Evet, şimdi buff'larımızı daha düzgün basalım. Daha büyük buff'ları basalım. Önce bir hastaneyi temizleyelim. Hastaneyi unutmayın arkadaşlar. Patlatmasın sizi. Bakın doldurdum, 112K daha şu an iyileşiyor. Az önce sıfırladım. Yoksa biliyorsunuz. Hemen. Ya gerçi bu savaş için şu an bilemedim. Ben yine bunları kullanacağım. Mor yeter gibi. Hani böyle çok zorlayıcı bir şey görmedim. Bu savaşı biraz daha bizim tarafta görüyorum. Çok zorlayacağını düşünmüyorum gibi. İnşallah da düşündüğüm gibi olur. Kapıdaki kavgaya bakar mısın? Var kupon. Olmaz mı kupon ya? Ya aman niye öyle arıyorum ki? Direkt şuradan şeyden bakalım. Şunu diyorsun. Ah, seni mi kıracağım? Ya böyle oyuna sallıyoruz sallıyoruz ama işte oynaması da şöyle kesmesi de ayrı bir keyifli be arkadaşlar. Yani şimdi kimse şundan keyif almıyorum demesin ya. Bir keyif de veriyor yani insana. Yanlışlıkla şeye saldıracağım ya. V'den birine saldıracağım. Güzel yani.
Bundan kimse keyif almıyorum demesin yani şimdi. Niye saldırmıyorsun arkadaşım? Hadi. Dokunana kadar ölüyor ya. Kuleye yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Kule bizde olacak. Yani içtima geldiğinde zaten içtimayı kesiyoruz. Dışarıdan desteği engelliyoruz. Biz destek atıyoruz içeriye destek gerekirse. Amaç tamamen o. Strateji bunun üstüne zaten. Ram sesiyle vuruyor bana. 2 tane şey vuruyor şu anda. Şeye baktığımızda da Froike girişi tutuyor. İçtima çıkartamadılar galiba hala. Şöyle bir bakayım. Geniş açıyla. Yani üstünlük bayağı fazla bizde. 10 dakikayı da devirdik gibi bir şey. Geliyor içtimaları bakalım. Kesen olacak mı bizden? Ben de şimdilik şuraya şey göndereyim. Lubumu göndereyim. Dursun. Takılsın. Ama orayı izleyeceğiz yani o kesin. Şeyi de göndereyim. Kiros'u. Hadi bakalım şunların içtimasına. Kanuni geldi. İçtimai bakalım ne yapacak. İçinde de böyle çok birlik var. Hani içtimaiyle karışık bir şekilde gözden kaçırmaya çalışıyorlar destekleyebilmek için. İçtimanın içinde yürüyorlar. Ama tek tek kesiliyor gördüğünüz gibi bakın canları tık tık. Ne kadar çok kayıp var. Arka arkaya içtimalar geliyor. Bak bu da yakalandı. Froike nerede? Froike'yi göremedim. Ha, o da şurada bir tane birliği var. Kanuni şu an içtimai kafalıyor. 2,3 milyonluk asker içtiması şu an 1,5'a düştü. 1,4'e düştü. 1,3 bayağı bildiğiniz içtimai patates etti yani şu an. Bir şey kalmadı zaten içtimada. Ve sürekli takviye alıyor içtima yani ona rağmen şu an Belisarius'la içtimai kovalıyor. 613, 590. Yine destekliyorlar içtimai sürekli ama ona rağmen yolda eridi gitti. İşte ben bunu mesela Froike'den de görmek istiyorum. God King nerede? Bugün yok galiba şu an. Şöyle bir sıralamaya da bir bakalım. Bu arada benim Kiros'a da saldırıyor bir şey. Kanuni zaten az önce gördüğümüz gibi yaptıklarıyla birinciliği ele geçirmiş. Yani mesela bak hala geldim Froike'yi hala göremedim. Yani bu güce burada olmaması gerekiyor bu adamın. Amcacığım biraz kendine çeki düzen ver. Artık çık yukarılara yani. Yani 50 milyonluk kalenin altındasın şu anda. Eee,
God King de yok. God King aktif değil. Vay Türk. Sakarya'ya selam olsun. Evet, Froike'de yok şu anda. Ay, God King yok. God King dediğim adam da arkadaşlar, yani 200 milyona yakın gücü var ama kendisi yok şu an. Bazen o şey yapıyor. Onun saatine göre geç oluyormuş. Gelemem diyor. Gelmiyor. Zero Knight'ı da görmedim daha. Bunu da hiç görmedim. Eamon'u gördüm. Carnary'i gördüm. Adapt'ı gördüm. Ama Zero'yu da görmedim. Bir şey vurdu vurdu. Kendi gitti sonra. Üf 1'e 7 vermiş yani. Hatta burada da 4'e 7 vermiş. Burada 4'e 9 vermiş. Hemen bir hastane kontrolü yapalım. Önemli. Öf. Bu kılıç kompu olduğu için counterladı beni. Bir de çok güçlü bir tane şey vardı. Bakın süvarisi de güçlü. Mızrak da güçlü. Kılıç da full. Hemen bir hastane kontrolü yapalım. İyileştirelim. Hatta şunu da şöyle yapacağım. Kaç aktifiz bu arada? Bak onu da çok merak ettim. 51 aktifiz. Yani yine çok fazla değil işin gerçeği. Yüzleri görmüşlüğüm var benim. 102 aktif, 101 aktifliği görmüşlüğüm var. Çok ciddi bir sayı görmüşlüğüm var. 50 bayağı az aslında. Şunu unutmadan şurayı da alayım. Sonra unutuyorum ben. İyileştirme falan gelir. İşime yarar. Abi bari burayı sıfırlamayın ya her hafta. Ya da sıfırlıyorsanız en azından 1 milyon olarak sıfırlayın ya. Ayıptır, günahtır. Hem haftanın son gününe savaşı koyuyorsunuz hem de insanların erdemine çöküyorsunuz ya. Gerçekten bu oyuna bak şöyle bakınca iyice sinirleniyorum. Ya çok keyifli. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Aşırı keyif alıyorum. Ama böyle durumlar da can sıkıyor. Şunu da çekeceğim, yenileyip getireceğim. Ha, yerime biri tabi doldurursa o başka.
Yerim doldu. Ramses'i de boşa çıkarttık. İster istemez. Kanuni yine gidiyor. Çok komik ya. Tema çok komik. Çerman kafa atıyor şu an. Farkında değil. Bay bay Çerman. Kanun'un hesabını merak edenler biliyorsunuz arkadaşlar. Şey yapmıştım. Son Kraken videosundan onun hesabını izleyebilirsiniz. Gerçekten çok deli bir hesap. Furuki abimiz belli ki biraz boş bırakmış buraları. Bu kadar dolmaması gerekiyor. Dediğim gibi işte bakın bizde bazı krakenler yok oyunda. God King yok. Zero Knight var ama yani mesela niye burada duruyor abi? Niye buradasınız? Burada bir sürü adam var yani. Ve kesebilecek gücün var senin. Niye öyle duruyorsun? Aktif değiller yani işin gerçeği. Oradan biraz gol yiyoruz. Bak şu adam gibi olsa gerçekten çok başka şeyler olacak. Zaten ne kadar kısa sürede birinciliğe oturdu gördünüz yani 2 milyar puanı adam anında kastı. Bakalım şuraya bak. Kaç dakika olmuş? Öncesinde biliyorsunuz savaşmadı. 18 dakikada 2 milyar puan. Yani el insaf ya. Herkes şöyle özverili oynasa gerçekten çok başka şeyler olacak. Bazen bu durumda canımı sıkıyor benim. Bizim krallar şöyle aktif 5-6 tane kraken gelsin tamam bitti. O kadar diyorum. Bak adama tık 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 dokunuyor öldürüyor. Bu da Kaan, Türk Monkey Luffy. Buradan herkes de F ittifakına bekliyorum. İttifakımıza bekliyorum arkadaşlar. İttifakın lideri Kanuni. Toplaşırsak güzel olur. Bakayım. Çete. Yok düşünmüyorum Arif. Benlik bir şey değil ki Elizabeth Belisarius. Zaten bir sürü benim mızrak kompum var. Süvari kompum var. Niye onu düşüneyim ki? Yani benim için bir anlamı yok. Evet sohbete bakayım. Hocam bir şey merak ediyorum. Benim gibi güçlenmek için ne kadarlık yatırım yapman lazım? Bir 5500 dolar yatırman lazım.
Yok, sır falan değil. Söylüyorum 5500 dolar yatırman lazım. 5500 doları yatırırsan hatta benden daha güçlü olursun. Neden olursun? Ben 700-750 günü iç savaş olduğu için asker eğitimine harcadım. Ve o askerler de öldü. Yani güç kaybı. Asker gücüydü. Onlar da gitti. Onu iç savaş yoksa araştırmaya yatırırsın. Olursun 90 milyon. Benim yanlışım değil de mecbur kaldığım bir durumdu. Yatırımın birçoğu iç savaştayken asker basmaya gitti. Hani araştırma hızlandırma yerine işte paketlerden hep eğitim hızlandırıcı aldım, iyileştirme hızlandırma, revir hızlandırma aldım. Bunları ala ala da doğal olarak geriye atıyor insanı. Sen bunu yapmazsan çok daha farklı olur. Kiros zaten tek başına idare ediyor. Burada ne var? Lubu'dan uzak duralım, şuna gidelim. Bakın dördüncü sezon itibariyle ne kadar çok mızrak arttı, kiros arttı. Yani acayip ya. Oyunun resmen şekli şemal değişti. Üçüncü sezonda Lubucular coştu. Ya da ikinci sezon muydu artık hatırlamıyorum. Bir önceki başka bir videomda var. Tek tek anlatmıştım. Sezon sezon nasıl kasacağınızı da anlattım. Yani çok değişiyor oyun. Çok aşırı değişken olduğu için bir tane kahramanı böyle aşırı yatırım yapmak değil de en azından iki tane komp yapmak gerekiyor. Ee, Yeni başlayanlar için diye bir videom var. Onu mutlaka izleyin. Öneririm. Hatalı yatırımlar yapmayın. Başlangıçtan günümüze kadar neyi geliştirmeniz, neye yatırım yapmanız gerektiğini adım adım anlatıyorum size. Tecrübeyle sabit. Holo umarım soruna yanıt verebilmişimdir. 5,5 dolar. 2,3 nasıl oldu? Savaş salonuyla alakalı bir şey. İçtimanın kapasitesi. Bak işte burayı tutmayınca gördüğünüz gibi şeyde eriyor. Burayı Froike'nin falan tutması gerekiyor. God King yok zaten. Zero Knight'ın da bir şeyler yapması lazım. Yoksa patates olur bakın.
Daha içtimaların canı inmemiş durumda ve sürekli buradan destek geliyor. Bu arka kapıyı tutmaları gerekiyor. Kanuni burada tek başına yeterli değil. Yetemez bir kişi. Adamlar kaç kişi yani el insaf. Şu kapıya doğru gideceğim biraz bu taraflara destek olmak için. Yani şöyle bir puanlara baktığımızda adam 2,5 milyar katkı yapmış. Eamon'a da helal olsun yani. 100 milyonluk hesabıyla o da. Ama ben hala Froki'yi ilk 10'da neredeyse göremiyorum. 8. sırada ya. Neredeyse yani ilk 10'da yok. İlk 10 zaten 800'de başlıyor. Hele Carnery dediğimizde 120 küsür 150 milyonluk hesap şuraya bak. Nerede? O da yok. İşte. Baba olmaz böyle ya. Serkan sana da yakışmıyor bu ya. 275 milyon ne gözünü seveyim. Hadi biraz daha aktif arkadaşlar. Ya neden burayı vermemeleri lazım? Başa sarmak istemiyorum. Oturup bir saat daha bekleyemem yani. Bir an önce bitsin. Rahatsızım da zaten. Yani 31 dakika şurayı elimizde tutacağız yani alt üstü. Adamlar buraya kadar girmiş. Bak Froike'yi kesmişler. God King gelmiş. God King geldiyse bir şeyler değişebilir. Gerçekten geldiyse tabii hani göstermelik değil. Bak soruyorsun 3 milyon gördüğün gibi. Savaş salonun en yüksek seviyedeyse 3 milyon olursun. Olmamak için bir sebep yok. Merkezlere, kaleleri açarken evet 2 milyon sınır. Ama onun dışında yapabiliyorsun. Şu kapı girişini tutmak lazım. Ben de kapı girişini tutuyorum o yüzden. Geçirtmemeye çalışıyorum yani. Ne yapayım tek başıma bu kadar. Yetişebildiğime yetişiyorum. Burada bayağı adam kestim ama öyle böyle değil. Çok fazla kestim. Burada benden süvari kulesiymiş. Benden yani dedim, bu nasıl bir kesim olabilir?
Ki sağlam ekipler. Şöyle raporlara baktığımızda birlikler geri dönüyor. Burada yine Kutsal Kule'ymiş dedim. Ben ne kaybetmiş olabilirim diye bir düşündüm. Burada iyi kaybetmişim 5.6K. Tabii rakibe verdiğim kayıplar çok başka seviyede de. Yine de 5.5 benden de fazla. Burada bayağı darbe yemişim. Hani yine kuleymiş burası da arkadaşlar. Okçu. Şuraya bak. Yeter bu kadar. Hemen sohbete bakayım tabii ki. Eyvallah Arif. Elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum. Ama zaten diğer videolarımı da izlerseniz anlattığım şeyleri tekrarlıyorum. Buradan iyi bir izleyici takipçi olmadığınızı görüyorum. Eğer öyle olsaydı bilirdiniz. Hemen tekrardan şunları göndereyim. Hastaneyi de iyileştireyim. $200K yani hakikaten, hatta benim bunun bir kısmını da iyileştirmem lazım. Yoksa şu an patlar. Şöyle yapacağım. $30K'ya düştü. 5 saate. Hadi arkadaşlar basın, bitireceğim şunu. Yani destek bu kadar önemli işte arkadaşlar. Size 2-3 saat rahat kazandırıyor. Şu kadar az şeyde bile. Ama bu kadar yeter. Bitirdim. Şimdi şunları da iyileştirmeye basayım, yardım. Bakın bir gün 3 saatten kaça düşecek bakalım. Şu kapıda duranları hiç anlamıyorum. Gidelim keselim. Heh, Furo 2 kafalıyor. İlk kez gördüm. Oh be. Şükür nasip oldu şunu görmekte ya. İçtima kafaladığını gördüm. God King gelince bir şeyler değişir demiştim. God King'i de bir 10 dakikaya ilk 10'da bekliyorum. İnşallah yapar. Arthur. O en sevdiğim. Hemen kafa atayım Arthur'a. Bakalım adamın Arthur'una bakalım. 20K adam kesmişiz burada. Arthur nerede Arthur? Burada değil. Bu grupta mı Arthur? Burada da değil. Bu grupta mı? Burada da değil. Nerede bu Arthur? Oğlum Arthur'a vurduk ya, şu Arthur bu.
Şöyle bakalım. Ne yapmış Arthur? 50 level yüzüğü var. 30 level Lagarta. 22 level'da burada Fatih Sultan Mehmet'le koymuş. Yani değişik bir dizilim yapmış bence. Bilemedim. Değişik. İyi yine kafa kafaya çıkmışız. Öf. Öf. Ben rapor okurken adam kafa atmış. Ay şükür ya. Şunları şöyle koyacaksın babacığım. Geçişi engelleyeceksin. Son 20 dakika. Ben de biraz çete bakayım, sohbet edeyim. Fate var, duymadım. Mephisto oyunu bıraktı. Evet. O artık o kadar aktif değil. Yok, oynamıyor. Arif, baksan sormazsın bana. Binalara 2 milyon ama içtimaya kafa atacağım dersen, içtima açarsan, başka şeyler yaparsan savaş salonun kadar açabiliyorsun. Şeye de bir bakalım. Kuleye saldırıyorlar. Kuleye kafa atıyor adam. Şaka gibi. Kesiyor da bu arada. Demek ki boş adam değil. Bakayım. Yani daha fazla zayiat gitmiş hatta. Şaka gibi ya. Neymiş birlikleri? Yani şununla da iyi vurmuş. Demek ki bizim kulenin içinde çok çöp varmış. Bence ondan kaynaklı. Bakayım. Evet, T6. Yani T6 evet. Kötü. Bir şey kalmamış zaten. Hala saldırıyor bir tane. İçtima gelmiş. O zaman şöyle açalım. En çok benle Rollis arasında şu an. Tatar Bey geldi. Tatar Bey 50k öldürdü. Ben 51k. Rollis 50k. Karşıda Dragon 103. İkinci Lubu kompuyla bu arkadaş adını okumayı bilmiyorum. Üçüncü Sexy Shot. Bizde ilk üç değişti. Poyraz Güneş 125, 128, 141. Çok hızlı işin gerçeği kat etti. Miyamoto'nun skill'i patladı herhalde. Kritikli falan patates etti karşı tarafı. 170, 180 yani yetişemiyorum. Bayağı 200k diyebiliriz. Ben 120'lerde kaldım Ramses'le. Üçüncü sıradayım. Rollis düştü artık 3'ten. Poyraz'ın ekip bayağı bir kesti ya. Acayip kesti. Çok hızlı kesti yani eksiltti adam. Şuraya adam getirelim hemen.
Ola çok teşekkürler, sağ olasın. İnşallah toplayacağım, daha iyiyim. Stresli evet ya, korkunç çıkarıyor. Sorma. 220K çıkartır o. Hele binekler gelince ne olacak hiçbir fikrim yok ya. Binek için çok erken. Yani bunu söylüyorum. Gerçekten niye böyle bir şey yaptı oyun anlayabilmiş değilim. Godomanlar sıkılmasın diye yaptılar belki ama bizi de bitirdiler. İçtima kafalıyım ben de bari. Ha diyor ki buradan zaten saldırıyorsun diyor. Dışarıdan saldıramazsın diyor. Bunu yeni mi getirdiler? Eskiden böyle bir şey yoktu. Doldu mu hemen 2 milyon? Vallahi dolmuş. Kulenin yanına yaklaştırmayacağım. Algılamıyor böyle de. Kaçacaksan oynamayalım ama. Kaçıyor ya, boş ver. Ha bak şunu kesebiliriz önünü. Koçtaş diye okudum ya. Gerçekten Koçtaş diye okudum. Ha, kafa gitti yemin ediyorum. Kule boşalmış. Hemen bir Ramses'i atayım içine.
Şunu al diyor bunun peşinden. Arkadaşlar evet biraz sessiz kaldım. Boğazım acıdı. Ama tahmin ettiğim gibi savaş şu an bizim üstünlüğümüzle geçiyor. Bayağı bir içtima çıkartmışlar. Bu içtimaları patlatırsak çok çok başka olacak. Şu an bakamayacağım bizimkileri. Ben şu an şurayı merak ediyorum. Bayağı merak ettim hatta. V ekibinin buna dayanması gerekiyor. Hatta Krakenlerin gelip bu içtimaları kafalaması lazım. Yoksa yani bir kere kaybedip başa dönmesini istemiyorum. Çok can sıkıcı bir hal olur. Bir tane içtimaları eridi zaten. Şöyle bakayım arkasına da. Destekleyecek adam var. Geliyorlar. Daha da geliyor. Güzel. Froyke geliyor. Dur bakalım Froyke geliyor. Geri gidiyor. Ama bu Froyke ne yapıyor gözünü sevdiğim ya. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun ya? Bak yani hani zaman kaybı ya. Bir tane geliyor. Üç tane geri gidiyor Froyke. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Geri geliyor şimdi. Yani anladınız mı arkadaşlar? Bahsettiğim bu. Ya adam iyi yönetemiyor. Orduları düzgün komuta edemiyor. Çok gözünden kaçırıyor. Atıyorum buraya geliyor. Şu içtimaya kafa at diye işaretliyor ekibini. İçtima da patlıyor, dağılıyor. Adamın orada geri dönüyor. Neden? Geri dönüşü açık bırakıyor. Ya da hiç bakmıyor, rastgele atıyor, geri çekiyor falan. Böyle tuhaf tuhaf. Bak yine geri dönüyor. Ne yapıyor mesela? Bak. Anladın mı? Ne yapıyor? 3 dakikadır şurada mekik dokuyor boş boş. Yani garip ya. Vallahi garip. Bak bir tanesi geliyor şu an. Son 10 dakika zaten. Kanuni burada kendi kendine adamcağız tek başına tutmaya çalışıyor. Yani geliyor, dönüyor, geliyor, dönüyor. Ne yapıyor şimdi? Geliyor bir tanesi. Bir tane daha gelmiş. Evet, puana bakalım. Zaten ufak ufak bitiyor artık. Ben de kapatacağım. Çok yoruldum. 3,5 milyar puan Kanuni. Eamon 1,6. Froyke 1,3. Chimp vallahi hiç bilmiyorum hesabında helal olsun 1 milyar 1 milyar. Monkey, Kaan, İbrahim, Kasap helal. Tebrikler arkadaşlar. God King dedim size geldi. Hızlı bir yükseliş bekliyorum diye. Adam hemen geçmiş zaten. Ben ama yayın çektiğim için sürekli durmak zorundayım. Sizle konuşmazsam da siz de küsüyorsunuz bu sefer. Sohbete de bakmak zorundayım. Geçeceğim 9'a 40'a geçeceğim. Yok yok olmaz sola ben de geçeceğim birazdan şimdi. Hatta onu da beraber izlemeye geçeriz olmadı. Açarım. Ben de merak ediyorum. Ben de izleyeceğim ya 9'a 40'ı. 9.40 izlenmez mi? Bizimki erken bitecek demiştim zaten ki tek seferde aldık. 8 dakikaya bitiyor arkadaşlar. 9'da 40'ınki uzun sürer. Birlikte izleriz onu. Sohbet ederiz hem. Ben de rahat rahat sohbete bakarım. Raporlara bak ya mis gibi.
Son 6-7 dakika, hatta şöyle bitmek üzere bizimki de. Bir içtima var mı kontrol edeceğim haritada, ama öncesinde bakacağım. 75 ile günü açtım. 72-73'e düştüm. Abi 128 tane şeyi nasıl çıkartacağım ya? Tek tek üşeniyorum. Dövme kitine bakın arkadaşlar. Basacağım şey kalmadı şu an. Şimdi nasıl yaparız? Ya zaten bitmiş artık. 9'a geçeyim ben ya. Aldık zaten. Şöyle yapalım mı? Kırk değer yok. 9 da çok aktif. 9'da da yoktur. Aynen yok. Kim açtı yayın? Kime gidelim izleyelim? Ben de geleyim izleyeyim. Söyleyin bana da. Bana da söyleyin yayın açan. Giremedim krallıklarına. Yer yok. Eyvallah ola. Cansın. Like atarsan sevinirim videoya. Ben de 9'da 40'ı izlemek için kime geçsem diye düşünüyorum. Bitti bizim savaş zaten. Kazandık. Evet. Yazın arkadaş da 40'tan bir arkadaştı. Bitmiş mi savaş? O zaman 40 almıştır yani. Yazalım. Aynen almışlar. 40'ı da tebrik ediyoruz. Berkleri de. Zaten almamaları şey olurdu. Garip olurdu. İlk aşamayı da bilerek kaybetmişler. İlk aşamayı nasıl kaybettiklerini de anlam verememiştim. İkimizin de savaşı kolay geçti. Bizim de son 2 dakikamız kaldı. İzlenecek bir savaş kalmamış. 40'da 9'da da işin gerçeği biraz daha o zaman sıkıcı geçmiş diyebiliriz. Bence bizimki hareketliydi, kafa kafaydı. En çok merak ettiğim ise şu Görkemli de
Sonuç ne olacak? Bittiğinde hesaplama birinciliğe çıkar mıyız yoksa ikincilikte mi kalacağız? Onu merak ediyorum. Onu merakla bekleyeceğim. 5 saat sonra belli olacak arkadaşlar o. Hemen anında belli olmayacak. Toplam puanda 72'den bir anda fırlayacak 82-86 civarı olabilir. 2 dakikayı göreceğiz. Ben daha puan kasmayacağım arkadaşlar. Yoruldum. Ne kastık? 673 milyon kasmışım. God King yardırıyor. Ondan beklenildiği gibi yapar. Kendisini severim. İçtima kafalar. Aktiflik konusunda biraz geç kaldı. Bir orada bir şaşırdım. Evet, son 45 saniye. Ama 9'un bu kadar pasif kalmasına şaşırdım ya. Neden öyle olmuş acaba? Yani bu kadar da çabuk bitmesini beklemiyordum işin gerçeği. Hani hiç ele geçirememişler şehri. Garip. Şunları da bitireyim. Evet, GG arkadaşlar. Bir saat eksiksiz, kayıpsız elde tuttuk. Çok şükür. Ama zaten benim beklentim bu görkemli de en güçlü rakibi 17 olarak görüyorum. 11 değil. 17 ile olan savaş daha çetin geçecek, daha zorlu geçecek. Adamlar aşırı aktif bir krallık, güçlü bir krallık. Ne yapacaklar bilmiyorum. Hani şöyle göstereyim 17 ittifaklarına baktığınızda da. Bakın şu bir, 2, 3, 4, 4 tane aktif ittifakları var yani. Zaten aktif olmasalar bu puanda bu kadar önde olmazlar. Öyle söyleyeyim size. O yüzden 17 biraz sıkıntı yaratacak gibi. Evet, 86 milyar puan oldu. Daha da God King falan geldi mesela. O adam kasar. Ben daha takılmayacağım. Yayında bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Önemli bunlar. Özellikle yayından hiç ayrılmayan Kirinox, Hola, Arif, size ayrıca teşekkürler. Üçünüze de. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.